Bu bölümde bebek odası dekorasyonuyla karşınızdayım. Bu bölümün en önemli özelliklerinden biri, biz bebeğin cinsiyetini bilmiyoruz ve renkleri de gayet unisex ve cinsiyetsiz olarak düşündük. Hatta bebek kıyafetleri de ekledim ben buraya. Onları da size göstereceğim. Tek tek bütün parçaları incelemeye başlayacağız şimdi. Bebek odası tasarımına başlarken ilk önce duvar kağıdına karar verdik ki ben bu deseni çok sevdim. Normal klasik desenlerin dışında normalde ayıcıklı, çizgili olan duvar kağıtları tercih edilirdi. Ama burada birazcık daha mimari yaklaşıp yer zemin dokusunu duvara taşıdık. Bunun içindeki mavi ve gri tonları da 3 ana duvarımıza uyguladık. Bebeğimizin cinsiyetini bilmiyoruz ve zaten günümüzde artık renkleri cinsiyetine göre ayırmıyoruz. Onu da bir kenara not alalım. Polisa'nın kataloğunda o kadar çok renk tonu var ki bu duvar kağıdını uyguladıktan sonra rengi seçmemiz çok kolay oldu. Bakın arkadaşlar, buraya koyduğum zaman bunu da anlayacaksınız. İçindeki birçok rengi barındıran güzel bir renk seçtik ve 3 duvarımıza uyguladık. Beşiği bambudan yaptırdım. Çünkü Bodrum'dayız. Bodrum demek yaz demek. Daha hafif mobilyalarla dekorasyonumu tamamlamak istedim. Özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bambu beşik tercih etmemin en büyük sebebi de bu arkadaki duvar kağıdının içinde bulunan donuk tonlarla birlikte bir derinlik sağlamak. Bu beşiği yaptırdıktan sonra iç ölçülerini verdim ve içine özel bir yatak yaptırdım. Bu yatağın en büyük özelliği bebek kemik gelişimini destekliyor ve bebek uyuduğu zaman hiçbir şekilde gömülme yapmıyor. Şimdi yavaş yavaş bebek odamız oluşmaya başladı. Bambu beşik kullandım burada. Ona da uygun hasır bir aydınlatma seçtim. Bir bebek odası asla cibinliksiz olmaz dedim ve keten seçtim özellikle. Çünkü burası Bodrum ve çok sıcak. En azından biraz daha rahatlatıcı bir kumaş seçtim. Perdede de aynı rengi kullandım. Birazdan göreceğiz. Şimdi cibinliğimizi astık. Ondan sonra yavaş yavaş detaylara başlıyoruz. Bu tatlı 2 tane yastığı ekliyorum buraya. Çok daha güzel hale gelsin diye özellikle şu tarafına koyacağım ki kapıdan girdikleri zaman karşılarına yastıklar çıksın. Bakın duvar kağıdının daha tezatı ve aslında biraz da yakın tonları. Bunu da böyle beşiğimizin kenarına anneye sürpriz olacak. Bunlardan haberi yok. Bebek bambu beşiğimizin detaylarını da yerleştirdikten sonra aynı şekilde yanına bebek alt değiştirme ünitesini yerleştirdik. Onun da malzemesi yine aynı şekilde bambudan tercih ettik. Şimdi gardırop kısmına geliyoruz. Yine duvar kağıdımızın içindeki renklerden seçtik. İçine de haziran yaptık ki beşik ve alt değiştirme ünitesine uyum sağlasın diye. En güzel detaylardan biri de şuradaki kulp. Ben bunları çok tercih ediyorum. Son zamanlarda da çok moda oldu. Tamamıyla de yani bütün odanın ambiyansını oluşturacak ufak detaylar bu noktada birleşmiş oldu. Şimdi gardırobumuzu yerleştirdik ve bu duvar boş kaldı. Ben bu duvarı tamamıyla gökkuşağı doldurmayı düşündüm. Hatta şu tatlı güzel şeyleri yaptırdım. Kapıdan girildiği zaman veya kapı açık kaldığında göreceğiniz en güzel görüntülerden biri de buradaki gökkuşakları olacak. Onu da birazdan göreceksiniz.
arkasındaki boşluğu da güzel bir raf ünitesiyle tamamladım. Bebek odası olduğu için su bazlı vernik kullanılmış. Ayrıca bebek sağlığına da zararlı değil. O yüzden ben de bu rafı tercih ettim. En son kitaplık ünitesinin üstünün de boş kalmasın diye 4 adet çerçeve söylemiştim. 2 tanesini buraya kullandım, 2 tanesini de renkli duvar kağıdımızın olduğu yerde. Çok da fazla bebek odalarını doldurmamak lazım. Çünkü bebek odası dediğiniz zaman uyku modunu böyle daha sakin alanlar oluşturmalısınız. O yüzden bu tatlı 4 çerçeveyle de duvarda yapacağım detayları bitiriyorum. Son detaylarımdan bir tanesi de bu kilim arkadaşlar. Jüt görünümlü kilim tercih ettim ki ortama da uyum sağlasın diye. Özellikle bir konudan bahsetmek istiyorum. Jüt halı genelde bebek odalarında kullanmayın çünkü altından dökülen tozlar bebek sağlığına zararlı. O yüzden bunu da bir kenara not alalım diyorum. En son detaylarımız, sallanan tahta atımız var. Üstünde oturduğum sandalye, perdelerimiz. Biz perdeleri böyle bağladık ama şu an kameradan dolayı güneş ve ışık alsın diye böyle bağladık. Onları biraz sonra serbest bırakacağım. Bu son detayları da genel videoda görelim Ceyda. Ne dersin? Ben öyle karar verdim. Tabii anında kurguyu değiştiriyoruz. Bu odaya kullandığım bütün malzemeler aslında bebek sağlığına zararı olmayacak malzemeler. Hepsi düşünüldü. Ahşabından duvar kağıdına kadar. Bunları da özellikle güvenilir bir şekilde tercih edebilirsiniz. Şimdi bu kadar dekorasyonu tamamladık, detayları düşündük. Ben ufacık detaylar daha düşündüm, daha da derinlemesine. Çok güzel kıyafetler de ayarladım arkadaşlar. Hem odanın renklerine uygun hem de dekorasyona uygun tonlarda. Yine duvar kağıdımızın içinde olan renklerden diyeceğim. Mesela şu suyu yeşil olan bornoz. Onun dışında da birçok kıyafet bırakıyorum buraya. Bebeğimiz çok şanslı. Umarım da çok şanslı ve güzel bir hayat olur. O da bitti ve sabahtan beri inanılmaz yorulduk. Video ekibi de bana yardım etti. Rafları bile montaj yaptık. Çok yorulduk ama biz yaptığımız işten çok keyif alıyoruz. Şimdi kısaca şunu anlatmak istiyorum. Burada dekorasyon yaparken her köşeye, her duvara dengeli bir sürpriz koydum. Çıkarken duvar kağıdını hissediyorsunuz. Girerken gök kuşaklarıyla karşılanıyorsunuz. Ve doğal ahşabın ne kadar bu donuk renklerle birlikte kullanılabileceğini de görüyoruz bu videoda. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım ve hayalimin de dışında çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. En sonunda tabii şu son parçayı dün böyle alelacele almıştım. Onun da size bir mesajı var.